konuşacağız. We're going to talk about Virginia Satir approach altogether today. Bu korona sürecinde bize olan etkilerini, evde karantina altında olan insanlar olarak for being the people who are under quarantine right now, how corona affects us. Özellikle de yeni başlayan arkadaşlar için de Virginia Satir nasıl bakar insana onu konuşmuş olacağız. For the new participants, we are going to discuss how Virginia Satir approach is to the situation. Ben Patricia Breck'e, değerli dostum Patricia Breck'e bizi kırmadığı ve burada birçok öğrencisi var, ben de dahil olmak üzere. There are some students of Patricia Breck's here, including me. I thank her so much, my friend, my mentor, Patricia Breck, so much for accepting our invitation for this. Katıldığı için ve engin bilgileri bizimle paylaştığı için teşekkür ederiz. And sharing her wide knowledge with us. Kendisine sözü vermeden önce lakabıyla Bilge Kadın lakabıyla kendisine sözü vermiş oluyorum. Kendine lakap olarak bazı dostları Bilge Kadın diyor. Ben de ona Bilge Kadın olarak sözü veriyorum. Mehmet Bey, Gül Hanım arada donuyor. Tekrar etmenizi istedim evet. Ama şu anda dondu. Siz duydunuz mu bilmiyorum. Sevgili Pet, Bilge Kadın olarak lakabım var ve bu lakabını ben çok seviyorum. Seni onda görüyorum, Bilge Kadınlıkta. Ve örnek almaya çalışıyoruz. You have a nickname as a wise woman and you totally deserve that nickname. Sözü sana veriyorum. Kolay gelsin. Görüşmek üzere. Zaman zaman da belki sorularla seni Now it's your turn to talk. Maybe from time to time I will bother you with some questions. Peki. Tamam. Yeah. Well, it's lovely to see you all again, those that I know. And I've been missing all my Turkish friends. Bütün Türk arkadaşlarımı çok özledim. Usually in April and May I'm in Turkey. Genellikle Nisan ve Mayıs'ta Türkiye'de oluyordum. For the last 8 years, every April I'm in Turkey. So I usually expect to be there, enjoying the Tulip Festival and Lale Festivali'ne katılmayı, bu zamanlarda Türkiye'de olmayı iple çekiyordum. And working with my wonderful students there. Harika öğrenciler ki çalışmayı iple çekiyordum yılın bu zamanları. So of course, at this time, traveling is not possible. Bu zamanlarda seyahat etmek mümkün değil ne yazık ki. And I'm a little bit out of practice using a translator, so I must apologize if I am delayed or talk too much. Bir süredir tercümanla çalışma pratiğimi yitirdim. O yüzden biraz zaman ihtiyacım olabilir. Çok hızlı konuşuyor olabilirim. One of the biggest impacts that I've found as a counselor and as a mediator bir arabulucu olarak benim fark ettiğim en büyük etki şu. Is that we are relying on technology which does not always work 100%. Her zaman %100 çalışmayan bir teknolojiye mi güveniyoruz? And from time to time, even Zoom zamandan zamana Zoom'la may cause me or Gul or any one of you to freeze up. Ben Gül ya da herhangi birisi donarsa. Yeah, so we have a chance to practice our patience.
sabrımızı denemek için, sabrımızı sınamak için bu bir şans olabilir. And we may have to sign out and sign in again to get a better connection. Ve tekrar bağlantı koptuğunda tekrar çıkıp tekrar girmemiz gerekebilir. So we are, in a way, we are so lucky that we have this magical technology that I see we have over 80 people joining Şu us anda today. Şu anda bağlanan 80 üzerinde insan görüyorum. Bu sihirli teknolojiye sahip olduğumuz için çok şanslı hissediyorum. And it's maybe I don't know where everybody is, or mostly. Herkesin nereden bağlandığını bilmiyorum ama çoğunluk İstanbul'dan sanırım. Or where are you? Where are you? Neredesiniz? Nereden katılıyorsunuz? You will have to unmute yourself to speak, but if some, Konuşmak için mikrofonunuzu açmanız gerekir. But they are writing where they are at the chat space. Can you see? Okay, I'll open up the chat and I can see it. Yes. Okay, Ankara. Aha. Hatay. Where is Hatay? Hatay, it is south of Turkey. Oh, Edirne. Ankara, Hatay. Denizli. Ah, It's all over Turkey, you know. everywhere. Yes. Oh, this is wonderful. Bütün Wonderful. Türkiye. Maşallah. All Turkey, she says. All Turkey. Well, I'm very honored that you would come join us from all over Turkey today for this. Türkiye'nin her yanından katıldığınız için kendimi çok onore edilmiş hissediyorum. Çok teşekkür ederim. So when I was, Mehmet asked me to give a presentation about the impact of the Mehmet bana coronavirus on families. Koronavirüsün etkileriyle ilgili bir sunum yapmak dediğinde And what have we learned from Virginia Satir that can help us ourselves with our own families and can also help the families that we work with in our therapy or our medical practice? Virginia Satir'den öğrendiklerimiz bizim kendi ailemizle veya etrafımızdaki insanlara nasıl bir faydası olabilir bu süreçte? Bununla ilgili bir sunum istemişti Mehmet benden. I thought about this a lot, and I thought, Bununla ilgili çok düşündüm. everything we learn from Virginia Satir can be helpful. Virginia'dan öğrendiğimiz her şeyin faydası olabilir bu dönemlerde. Mhm. The families that I speak to in my work are İşim very gereği sorry, Gul, did you catch up to me? I think They're we very cannot speak at this. When I speak, I cannot hear you. So I'm not going to try to. I'm going to try not to translate until you're finished. I cannot do thanks. simultaneous. And I will try to When I talk, I cannot give hear. base. And now, can you Correct, repeat yeah. your last sentence, please? Okay. What I said was that many of the families that I work with in my therapy practice Terapi esnasında konuştuğum ailelerden çoğu and mediation practice ve arabuluculukta karşılaştığım aileler are extremely anxious. çok kaygılılar, aşırı kaygılılar. I think that's the biggest part of the impact of the coronavirus is creating anxiety. Sanırım koronavirüsün en büyük etkisi bu, kaygı oluşturuyor. Many people don't know how long it's going to last, how Birçok things are insan going to change. bunun ne kadar süreceğini, işlerin ne kadar değişeceğini bilmiyorlar şu anda. We don't know how to operate in this new environment.
bu yeni çevrede, yeni koşullarda nasıl işlevsel olacağımızı bilmiyoruz. And it changes every day. Ve bu her değişiyor. At least it does in Canada. En azından Kanada'da böyle. I don't know how it is in Turkey, but every morning at 8 o'clock, our prime minister is on television speaking to us. Türkiye'de durumlar nasıl bilmiyorum ama Kanada'da her sabah saat 8'de Başbakanımız bize konuşma yapıyor. And trying to reassure people and offer protections and supports for people, money, programs. Ve insanlara güven vermek istiyor, güven vermeye çalışıyor. İhtiyacı olanlara para dağıtıyorlar. And every day our government Hükümetimiz gives us information about the new rules, yeni kurallarla ilgili bilgilendirme yapıyor. the new behavior that is expected from us as citizens. Yurttaşlardan beklenen yeni davranış modellerini, yeni davranış biçimlerini anlatan kuralları açıklıyorlar. So these messages from our government and our Bu leaders hükümetten gelen bu mesajlar can help reassure us. Bizi tatmin edebilir. Sometimes. Bazen. But one of the other things that I've noticed that people are experiencing is that sometimes they have an overload of news and they just want to shut their ears and shut their eyes. Bazen benim fark ettiğim şeylerden bir tanesi de şu, insanlar bu haberlerden dolayı aşırı yüklenmiş oluyorlar ve her şeyi kapatmak istiyorlar. Haberleri, bu konuda bir şey öğrenmek, duymak istemiyorlar. And I feel this too. Some days I just shut the TV off. I don't want to hear the news. Ben de bazen böyle hissediyorum. Televizyonu kapatıyorum ve hiç haber dinlemek istemiyorum. I don't want to know how many people are sick, how many have died. Kaç kişi hasta, kaç kişi ölmüş, bunları öğrenmek istemiyorum. I don't want any more change. Daha fazla değişim istemiyorum. And I think that many people feel the way that I do. Ve birçok insanın da benim gibi hissettiğini düşünüyorum. Yeah? How many of you feel that way some days? Put your hand up. Kaç kişi benim gibi hissediyor zaman zaman? Ellerinizi kaldırır mısınız? Yeah. So you all know what I'm talking about. Hepiniz benim neden bahsettiğimi biliyorsunuz. Because you work with people too. Çünkü siz de başka insanlarla çalışıyorsunuz. You hear the same stories and the same fears. Aynı hikayeleri ve aynı korkuları siz de duyuyorsunuz. So people have anxiety, they have fears. They are tired of the too much change all at once. İnsanlar bu kadar şey duymaktan, bu kadar değişimden, her şey bu kadar hızlı değişim bir andan yoruldular. And people are in a more or less constant state of grief. Ve insanlar üzüntü içindeler, kesintisiz bir üzüntü içindeler. We are all experiencing many losses. Hepimiz birçok kayıplar yaşıyoruz. Some people may have lost their health to the coronavirus. Bazı insanlar sağlıklarını kaybetmiş olabilirler koronavirüsten dolayı. Some people may not have been able to get surgeries that they were scheduled for because the hospitals don't do the surgeries. Bazı insanlar önceden ayarlanmış, randevusu alınmış olan
ameliyatlarını olamıyorlar. Çünkü hastaneler kabul etmiyorlar şu süreçte. So they are suffering with pain longer than they expected. Beklediklerinden daha uzun bir süre acı çekiyorlar bu durumda. We have lost the ability to be close to our families in many cases. Birçok durumda ailelerimizle eskiden olduğu kadar yakın olamıyoruz. And we've lost our freedom to Ve travel, seyahat özgürlüğümüzü kaybettik. to go to our family homes for dinner, to visit our relatives. Akrabalarımızı ziyaret etmek için ailelerimizin evlerine gidemiyoruz. Oh, there we are. Okay, good. Yeah, so there are many losses. We've lost our, our comfort, our ability to know what's going to happen the next day and the next day, the predictability of the future. Geleceği öngörme, tahmin etme konforumuzu kaybettik. Yarın ne olacak, sonraki gün ne olacak? Bunu aşağı yukarı bilirken bunu yitirdik şu anda. And many of the people we're working with in our mental health or our counseling or therapy practices, Terapi we're veya already. danışmanlık, Sorry, Gul. we are already, you said, and last? They were already maybe suffering from anxiety or depression or grief, or so this added another layer onto that. Terapilerde veya danışmanlıklarda gördüğümüz insanlar bize zaten bir kaygıyla, bir üzüntüyle, bir sorunla geliyorlar. Koronavirüs dönemi bu sorunların üzerine bir katman daha eklemiş oldu. I noticed many clients and even I experienced this myself. I start feeling like, oh, I should feel lucky. I have a job. I have a home. You can see my home behind me here. Bu süreçte benimle birçok insanla birlikte ben de şöyle düşünmeye başladım. Ben kendimi şanslı hissetmeliyim çünkü bir işim var, bir evim var. Evimi görüyorsunuz arka planda zaten şu anda. So I feel like I should be grateful. I'm a lucky one. Şöyle düşünüyorum. Ben şükretmeliyim. Ben şanslı olanlardan bir tanesiyim. Böyle düşünmem gerekir. I have my good health. Sağlığım yerinde. I have a computer. I can connect with people through Zoom. Bilgisayarım var. Zoom'la diğer insanlarla bağlanabiliyorum. I have a nice phone. I can talk to my friends and family whenever I want. Güzel bir telefonum var. Arkadaşlarımla, ailemin üyeleriyle istediğim zaman konuşabiliyorum. I sleep well. I eat well. I have enough food. Yeterince yiyeceğim var. Uyuyabiliyorum, yemek yiyebiliyorum. So I feel like I shouldn't feel sad. I shouldn't feel anxious. Kaygılı ya da üzgün olmamam gerekiyor diye düşünüyorum. And I think one of the teachings that we got from Virginia Satir Virginia Satir'den öğrendiğimiz öğretilerden bir tanesi is about what she called the 5 freedoms. 5 özgürlük dediği şey. And I want to share my PowerPoint slide with you about Size this. de bununla ilgili olan PowerPoint slaytımı paylaşmak istiyorum. So I'm going to share my screen for the moment. Kendi ekranımı paylaşacağım şu esnada. I'm going to continue. Yeah. Okay. Devam edeceğim burada.
Where are we? Whoops, no. Sorry. Just gonna get this up. Okay, it's in the wrong spot. Yanlış yerde oldu. Gul, can people see the 5 freedoms? 5 özgürlüğü görebiliyor musunuz? I cannot see it. I don't think they can as well. Gül, ben nasıl yapılacağını tarif edeyim istersen. Pet herhalde bilmiyor olabilir. Do you know how to share your screen? Önce tamamen ekrandan bu kenarda sağ taraftaki çizgiyle bu bizim görüntümüzü kaldırması lazım. Kendi ekranı görünmesi lazım. Oradan slide açılmalı komple. Ondan sonra screen share'a basması gerekiyor daha sonra. You should see only yourself on your screen. Close everybody else and then open PowerPoint and hit the share screen button. Yes, that's it. Okay, you have it? Okay, good. We Okay. can see the PowerPoint and you as well. Oh, beautiful. Perfect. Yes. Thank you. Okay, so I'm going to play this. I'm just going to start this from the beginning because I also wanted to show you a picture of the Yukon where I live. And this is a little gift, a spiritual gift to you of beauty. Yaşadığım yerin fotoğrafını paylaşmak istiyorum. Bu size ruhsal bir güzelliğin hediyesi aslında. When I have a weak moment or a moment where I am full of sadness, I often connect with nature to help myself to remember that there is beauty in the world in addition to sadness. Kendimi çok üzgün ve çok zayıf hissettiğim zamanlarda kendimi doğaya bırakıyorum. Ve bu dünyada üzüntünün, hüznün yanında güzelliğin olduğunu da tekrar hatırlatıyorum kendime. Bu şekilde yardım ediyorum. I can go to this place within half an hour from where I live. Yaşadığım yerden buraya aşağı yukarı yarım saat ulaşıyorum. And renew my appreciation for the world. Ve dünyaya dair memnuniyetimi yeniliyorum burada. Oops. Here is a picture of Virginia Satir, our teacher. Öğretmenimiz Virginia Satir'in bir fotoğrafı. You can see she is a woman full of love and Sevgi dolu joyful spirit. ve neşeli bir ruha sahip olduğunu görebilirsiniz. With shiny eyes and shiny Parlayan skin gözler, parlak bir cilt and such a beautiful smile. ve çok harika bir gülümseme. I just want to share with you one of Virginia's beliefs, and I think this is very important to think about in these days of the coronavirus. Koronavirüs günlerinde üzerinde düşünmenin çok önemli olduğunu hissettiğim bir şey paylaşmak istiyorum sizinle. Virginia Satir öğretilerinden birini. So I'll read it and you can translate it. Cool. Yeah, okay. She believed that we need 4 hugs a day for survival, 8 hugs a day. I'll read it all. And Okay, you read it. Okay, you read that all. Yeah, she said we need 4 hugs a day for survival, just to survive. We need 8 hugs a day for maintenance. And we need 12 hugs a day
for growth. That's what she believed. Virginia şuna inanırdı. Günde 4 kucaklaşma yapmamız lazım. 4 kere sarılmak lazım hayatta kalabilmek için. 8 kez sarılmak lazım kendimizi tamir edebilmek, devam edebilmek için. Ve 12 kere sarılmak lazım gelişmek ve büyüyebilmek için. And one of the things that many people have missed the most during this time is that ability to have the physical connection. Bu dönemde insanların en çok özlediği ve elde edemediği şey fiziksel yak. Especially for people who live alone. Özellikle yalnız yaşayan insanlar. And sometimes in homes, even if you're not alone, people forget to hug each other enough for growth. Ve aynı evde yaşadığınız başka birileri olsa bile çoğunlukla günde 12 kere sarılmayı unutuyor insanlar. Fark edemiyor, göz ardı ediyor ki bu gelişmek için gerekli. So during the days of the earliest days of the coronavirus, when we had to stay at home, many people were by themselves. They were alone for at least 2 weeks or maybe a month. Koronanın ilk başladığı dönemler, kendimizi eve kapattığımız dönemlerde insanlar en az 2 haftadan 1 aya kadar tamamıyla yalnızdılar. So from Virginia's model, you would barely be surviving if you didn't have those hugs. Ve Virginia'nın modeline göre eğer o 4 sarılmayı yapmadıysanız zorlukla hayatta kalmışsınızdır. And hugs are, they're physical, but I also think hugs are symbolic. Sarılma fiziksel bir şeydir fakat ben onun ayrıca sembolik olduğunu da düşünüyorum. And the hugs, the reassurance, the comfort, the love, the affection, all of those things. Sevginin, merhametin, rahatlık vermenin sembolü olduğunu düşünüyorum. Some of us have missed those things for 2 months. Bazılarımız 2 aydır bunu elde edemiyoruz. Bunu kaçırıyoruz. Yeah. So when we think of our clients who maybe our clients were not getting any hugs. Oops. Belki Sorry. danışanlarımız hiç kucaklanmıyor bize gelen insanlar. We're not experiencing love and affection. Sevgi ve merhameti deneyimleyemiyorlar. In Canada, a lot of our older people live in assisted living or personal care homes. Kanada'da ileri yaşlı olan birçok vatandaş yardımla yaşıyorlar ya da huzur evlerinde yaşıyorlar. And these were locked down. Probably it was the same in Turkey. So nobody could visit their parents. Ve buralar kapatılmıştı. Muhtemelen Türkiye'de de aynısıdır. Uzun süre kapatıldı ve ziyaretçilere müsaade edilmedi. They were always surrounded by strangers, helping Ve them. etraflarında sürekli yabancılar vardı bu insanların. Yeah. And those of us who had older relatives in personal care homes or seniors' homes, we would feel guilty because we couldn't see them. In some cases, we couldn't talk to them or help them. So that's another thing we lost, was our normal family role. Ve hem de yitirdiğimiz başka bir şey de
bir aile üyesi olarak bu evlerde bulunan yaşlı akrabalarımızı ziyaret edemiyor oluşumuzdan dolayı hissettiğimiz suçluluk, So another important factor for some of the people working on the front lines is that the danger that they lived in every day of getting the coronavirus and getting very sick and maybe even dying. The nurses, doctors, firefighters, police, healthcare workers, all these people who put their lives at risk when they go to work. I think Gul may have frozen. Pat, I can continue from here. Yeah. Thank you Yes. very much. Yedekli arkadaşlarımız var ekibin içinde. Böyle durumlarda Rukiye bize yardımcı olacaktır sanıyorum. Evet. Peki. Buradaki noktadan devam edersek Pat şunu söyledi. Diğer desteğe ihtiyacı olan, risk altında olan gruplarda doktorlarımız, en önde savaşan bireylerimiz. Bunlar daha kendilerini risk altına koyan insanlar. Pat, you can continue. Okay, thank you. And thank you for jumping in, Rukia. That's fine. Lovely to hear your voice too. Thank you. Okay, oops, I skipped ahead a couple of slides. Birkaç tane slide'ı geçtim. Tekrar dönüyorum. Whoops. No. No. I'm going the wrong way now. Yanlış tarafa doğru gidiyorum. Oh. It's going backwards. Okay, I'm going back up here. Sorry Tekrar about doğru dönmeye çalışıyorum. Özür dilerim. Okay. Okay. And these are the areas where I thought that the teachings of Virginia Satir would be the most helpful to us. Evet. Bu süreçte Virginia Satir'in bu öğretilerinin çok yardımcı olacağını düşünüyorum. And Virginia taught us a lot about how to cope with change. Virginia değişikliklerle nasıl baş edeceğimiz hakkında bize çok şey öğretti. She taught us about what she called the 5 freedoms, and I will explain each of these a little bit more in more detail. Bize 5 özgürlüğü anlattı. Bunun hakkında detaylı olarak konuşacağım. What am I doing? Sorry. There. Ne yapıyorum? Tamam, pardon. Evet, burada. Mouse, yeah. She taught us a lot about communication in families, and now while families are kept together in the home so much, communication is more important than ever. Ailelerle şu anda hiç olmadığımız kadar beraberiz ve Virginia Satir ailede iletişim hakkında bize çok şey öğretti. She taught us about the survival coping stances and being congruent. And again, when we are under stress and dealing with a very difficult global situation, we are going to go to our normal defensive stances more than ever if we're not careful. Virginia Satir bize baş etme tutumları diye tanımladığı farklı davranış tutumları ve uyumlu olma hakkında çok şeyler anlattı. Ve stres altında olduğumuz dönemlerde savunmalarımıza gideriz. Bu davranış tutumlarını sergilemeye başlarız. We all have expectations, of course, and most of Hepimizin our beklentileri var tabii ki. Most of our anger and disappointment is because our expectations are not met. Çoğu zaman öfkemizin ve hayal kırıklıklarımızın sebebi beklentilerimizin karşılanmamasıdır.
Gül, if you want, you can continue from now on. Okay. So every day, our expectations have to change. Gul? Gül Gul, duyamıyorum. I think you're still muted. Whoa. Ben Gülşah, devam edeyim. sen devam etsen iyi Tamamdır. olur. Tamamdır. Netleşirse sesin duyar. Pat, I'm continuing. Okay. Yes. Okay. Beklentilerimiz her gün değişmeli. Our expectations, we are always finding new disappointments or new things maybe to be angry about every day. Her gün hayal kırıklığına uğradığımız, her gün öfkelendiğimiz şeyler yaşıyoruz. So we have to find ways to manage our expectations and deal with them, or we will be overwhelmed by disappointment and fear. Beklentilerimizle baş etmeyi, onları değiştirmeyi öğrenmeliyiz. Yoksa bu öfkeyle ve hayal kırıklıklarıyla bir şekilde baş etmeliyiz. So I think this is very useful, a very useful place to work, especially with our clients, to get them to explore their expectations and how they are going to manage those in the face of the constant change. Bu devamlı değişimin yaşadığı dönemin içerisinde danışanlarımızla çalışırken beklentilerini farkına varmaları konusunda onlara yardımcı olmalıyız. Onları keşfetmelerini sağlamalıyız. The family rules are going to show up very strongly when families are trapped together in their homes. Aile kuralları şu süreçte hepimizin evlerde kapandığı, ailelerimizle beraber olduğumuz zamanlarda çok güçlü bir şekilde açığa çıkıyor. So it's a very good time to explore which family rules are guiding our thinking. Bu süreçte hangi aile kuralları bizi yönetiyor, bizim için önemli, bunların farkına varmamız gereken bir süreçteyiz. And how can we change those rules into guidelines? Ve bu aile kurallarını nasıl bir rehbere çeviririz, bunlar üzerinde çalışmalıyız. So we're not imprisoned by these family rules. Aile kurallarıyla hapsolmamalıyız. Sorry. Maybe we have a rule in our family that that the parents should always have the use of the living room. Mesela büyüdüğümüz ailenin içerisinde şöyle bir kural olabilir. Sadece ebeveynler salonu kullanabilir. But when the children are doing their schoolwork at home, when they are having to do their recreation, everything in the home, maybe the rule about how the family space is used has to change. Şu anda şu sürecin içerisindeyken çocuklar ev ödevlerini evde yaparken, okul derslerini evde yaparlarken, yaratıcılıklarını evde geliştirirlerken belki de bu kural gözden geçirilmeli. Maybe there's a rule about fathers in a family that the father has to provide the income for the family, but maybe the father lost his job because his restaurant had to close. Mesela ailenin içerisinde şöyle bir kural olabilir. Baba evinin maddi karşılaması gereken kişi babadır. Bu durum içerisinde belki de restoranı kapandı ve artık baba aile için ekonomik olarak para getiremiyor, destek olamıyor. In many cases, men's self-esteem and women's too, in many cases, is tied to their work. Evet, çoğu zaman erkeklerin ama kadınların da aynı zamanda özgüvenleri
işle ilişkilidir, birbirine bağlantılıdır. And if they lose their work, they don't know who they are anymore. Ve mesleklerini kaybettiklerini, kim olduklarını bilemezler. So they may find themselves longing for their identity, to know who they are. Şu anda Evet. belki de bu sürecin içerisinde içlerini kaybettikten sonra kimliklerini aramaya başlıyor. Kim olduklarını soruyorlar. And of course, I didn't mention it here, but the iceberg metaphor that Virginia gave us is also so useful right now to find out at what level of the person is the client, or if we're looking for ourselves, are we suffering? Şu anda burada bahsetmedim ama buzdağı metaforu da Virginia Satir ekolünde çok önemli bir parçadır. Ve danışanlarımız veyahut da biz şu anda acı çekiyorsak acaba hangi seviyede sıkıntı yaşıyoruz? Buna bakmamız gerekir. And we'll look at that a little more too. I have a slide later. Evet, burada da bir slaytım var. Birazdan ona da bakacağız zaten. The other most important metaphor of Virginia's is what she called the mandala. Virginia Satir'in diğer kullandığı bir araç da mandaladır. And she identified 8 parts of the human being. Burada da insanı 8 parçaya ayırır. That in a healthy person and in a healthy society, really, these 8 parts will be in balance. Sağlıklı bir kişide ve sağlıklı bir toplumda bu 8 parça denge halindedir. Yeah. And those of you who are familiar with the mandala metaphor might do an exercise for themselves and draw your mandala and see how big your part is right now. Evet. Mandalayı daha önce kullanma konusunda tecrübesi olan kişiler bence mandalalarını yapabilirler. Mandalalarındaki dağılıma bakabilirler. Maybe you don't have as much access to the beautiful Turkish food that you usually do. Bilmiyorum, belki de bu sürecin içerisinde o çok lezzetli Türk yemeklerine ulaşabiliyordunuz ama şu anda ulaşamıyorsunuz. Bunu özlüyor olabilirsiniz. I'm used to Evet, daha fazla ulaşıyoruz ve kilo aldık evin içinde. Pat, actually, we can access this beautiful food more because we are at home, and that's why we are putting on weight. Yes, well, that's wonderful. I'm so glad. Aslında harika bir şey. Çok mutluyum bunu duyduğuma. Sometimes in our stores, because we live in the north of Canada. Biz Kanada'nın kuzeyinde yaşıyoruz. So some days you go to the store and you don't have any lettuce. No lettuce. Ve markete gidiyoruz. Hiç marul kalmamış. Maybe there's no tomatoes. Ya da hiç domates kalmamış. No olives. Can you imagine? Ya da hiç zeytin kalmamış. Hayal edebiliyor musunuz? Yeah, so this is an example of the, so you are lucky in Turkey that you produce so much of your own food and it is so accessible. Yani Türkiye'de olmakla çok şanslısınız But aslında. one thing I, remember is, I think Yani Türkiye'de olmakla çok şanslısınız çünkü kendi yiyeceğinizi kendiniz üretebiliyorsunuz ve yiyeceğe ulaşmada bir sıkıntı yaşamıyorsunuz şu süreçte. In the area of nutrition, sometimes we are at home, we're cooking more, we're making more beautiful food, and we're getting too fat. Evet, mandalada bir alanımız da beslenme alanıdır ve şu anda bu süreçte güzel yiyeceklere ulaşıyorsunuz, kendinizi güzel yiyeceklerle doyuruyorsunuz ama tabii belki de kilo da alıyorsunuz yani. Maybe we're not going out to the gym or we're not walking outside, we're not getting enough exercise. Normalde gym salonlarına gidiyorduk, yürüyüş yapıyorduk, dışarı çıkıyorduk ama şu anda eskisi kadar spor yapamıyoruz tabii. So I think using the mandala to explore ourselves, to explore with our clients,
Mandala kullanarak kendimizi veyahut da danışanı keşfetmek is a very powerful and very simple on the surface tool. Çok güçlü ama hani yüzeyde de baktığımız zaman da çok açıklayıcı bir tool'dur, araçtır. So that's the outline for the presentation today, but I'll just go briefly into more detail about some of the topics. Bugünkü sunumun aslında genel çerçevesi bu. Bunun içerisine detaylara bakacağız şimdi. And so, for those of you who are familiar with the satir change process, you will recognize this diagram. Satir modelini bilenler değişim sürecini bilirler. Şu anda biz satırda değişim sürecine bakacağız. And for others who are new to the satir model, let me quickly explain how Virginia Satir viewed change. Satir prosesine yeni olan kişiler için de satirin değişime nasıl baktığını genel olarak bakacağız burada. So we'll start with the status quo over here on the side of the diagram. So in this situation, talking about the coronavirus, this is before we knew anything about the coronavirus. We call that the status quo, the normal. Status quo bizim normalimizdir. Yani buradaki normalimiz neydi? Koronavirüs virüs süreci öncesidir. Koronavirüsten hiçbirimizin haberi yoktu. Hepimiz normal hayatlarımızı yaşıyorduk. Bu bizim status quo'muzdu. Yeah, so we had a normal world. Some of us went to work. We raised our families. So our children went to school. They went to daycare. We visited our families. Evet. Okula gidiyorduk, işlerimize gidiyorduk, çocuklarımızı bakım evlerine bırakıyorduk. Hepimiz normal hayatımızı burada devam ediyoruz. Status quo bizim normalimizdi. Yeah. And all of a sudden what came in was the foreign element. Ve aniden hayatımıza giren foreign element, yabancı elementti. Sorry. Pardon. No, I'm going the wrong way. No, it's going back. İlerledim çok fazla. Tamam, bir dakika. And Geliyor mu? what happened? Going back up. Rukiye, bilgisayardan bağlandım şu an. Devralabilirim Tamamdır. eğer beni duyuyorsanız. Şu anda seni duyuyoruz Gül. Tamam. Problem yok. Okay. So into the status quo, the normal, came the foreign element. This is the coronavirus. Normal Devam et Gül. Ben kapatıyorum mikrofonu. normalimize giriş yapan yabancı unsur koronavirüs bu durumda. And what it created was the next stage, which is chaos. Ve bu da bir sonraki aşamayı, yani kaos yarattı. It created chaos all around the world. Bütün dünyada bu kaosu yarattı. Chaos in the medical system. Sağlık sisteminde, Chaos in the government. hükümet sisteminde, hepsinde bir kaos gerçekleşti. Chaos in the families. Chaos in businesses. Nobody knows. Ailelerde, iş yerlerinde, hepsinde kaos meydana geldi. And so this is a normal part of the experience that comes along with change. Ve bu da değişimle birlikte gelen unsurların alt kümesidir. Değişim bu unsurlarla birlikte gelir. So out of the chaos then comes Virginia called it the transformational change. Kaostan sonra Virginia'nın söylediği dönüşümsel değişim geliyor. In so many areas of our life, we have to change how we behave.
Hayatımızın birçok aşamasında, birçok alanında bu değişimi içselleştirmemiz gerekiyor. We have to stay home. Evde kalmak zorunda kaldık. We have to social distance. Sosyal mesafe uygulamak zorunda kaldık. In the Yukon, we say you have to stay 2 meters apart or 1 caribou apart. Biz Yukon'da 2 metre ya da bir karabu uzaklıkta durman gerekiyor diye söylüyoruz. I don't know actually what caribou is. It's similar to a reindeer, or Oh, bigger than a reindeer. karabu bir rengeyi türü. 2 metre ya da Ya. bir geyik mesafesinde durman lazım birbirinden. So in some of our the government publications that advise the citizens what to do, they say tell your children to stay 1 caribou apart. Hükümet yayınlarından vatandaşlara ne yapacağını anlatan yayınlardan bir tanesinde çocuklarınıza birbirlerinden bir geyik mesafeli, bir geyik uzaklığında birbirinden bir geyik uzaklığında durmasını söyleyen yayınlar var. Because they don't know what 2 meters is like. Çünkü onlar 2 metre diyorlar. But they understand how big a caribou is. Ama bir karabu ne kadar büyüklükte onu biliyorlar. Also, I think it's an attempt of the government to be a little bit lighthearted. Ve sanırım bu hükümetin de böyle biraz işleri hafifletme arzusunu da yansıtıyor. So we change how we behave. Değişiyoruz, evet. Nasıl davrandığımız değişiyor. The people working in hospitals are changing how they wear these big masks and protection. Hastanede çalışan insanların giyim biçimleri değişiyor. Tulumları, büyük maskeleri takmaya başladılar. Our stores here limit the number of people who can shop at the same time. Buradaki dükkanlarda aynı anda alışveriş yapacak insan sayıları sınırlandırıldı. So you might have to wait on the street a caribou apart. Ve sokakta birbirinizle bir karabu uzaklığında beklemek zorunda kalıyorsunuz dükkana girmek için. These are changes. Bunlar Big değişimler, büyük değişimler. When I go to buy groceries, I go at 7 o'clock in the morning because older people Alışveriş yapmak, have a time. Sorry, go. because older people, We have a special time to shop. ben alışveriş yapmak istediğim zaman sabah 7'de gidiyorum çünkü yaşlı insanların alışveriş yapacağı süreler kısıtlandırıldı. Because we are more vulnerable to catching the COVID virus. So the stores say people over 65 come early in the morning for safety. Yaşlı insanlar virüs kapmaya daha meyyal oluyorlar. Bu yüzden de 65 yaş üstüne sabah alışveriş yapma kısıtlaması getirildi hükümet tarafından. Or I can order my groceries online and then go down to the store in the car and somebody brings the groceries to the car. Ya da internetten alışverişimi yapabiliyorum ve dükkana gidince birisi arabama getiriyor yaptığım alışverişi. So all of these new behaviors require us to practice them before we start to integrate them into the new normal. Bütün bu davranışlar yeni normali oluşturabilmesi için önce tekrarlanmalı. Önce biz bunu deneyimliyoruz. Ondan sonra yeni normale dönüşüyor.
And so the first time, it seems very strange. İlk seferinde çok tuhaf gelmişti. This is just like any new behavior that your clients or you yourself would want to try. Bu aynı sizin ya da danışanlarınızın ilk defa denemeye çalıştığı yeni davranış gibi. So, you know, when you're working with your clients on Zoom or by the phone or however you're working with them, ask yourself and ask them, where are they in this change process? Bir dahaki sefere danışanlarınızla ya da hastalarınızla çalışırken telefondan ya da Zoom üzerinden terapi yaparken onlara sorun. Bu değişimin neresinde duruyorlar? Are they in chaos? Kaostalar mı? And if they're in chaos, or if you are in chaos, then you ask yourself, what does a person in chaos need? Ve eğer onlar kaostaysa ya da siz kaostaysanız şunu sorun. Kaosta olan bir insanın neye ihtiyacı vardır? Or if it's your daughter or your wife or your husband who's in chaos, Ya da kızınız, eşiniz ya da yakınlarınızdan birisi kaostaysa bunu sorun. what do they need? Neye ihtiyaçları var? They need comforting. Onların rahatlatılmaya ihtiyaçları var. They need somebody to provide some stability. Birinin onlara stabil bir durum yaratmalarına ihtiyaçları var. Something to hold on to. Tutunacak bir şeye ihtiyaçları var. Hope. Ümit, A light at the end of the tunnel. tünelin ucunda bir ışık görmeye ihtiyaçları var. They need us to be calm in the face of chaos and reassuring. Kaosta bizim sakin durmamıza ve onları teskin etmemize ihtiyaçları var. And help them with the change and to practice integrating it because we're in a new normal. Ve bu değişimi adapte etmeleri için yardıma ihtiyaçları var ki böylece bu değişim yeni normale dönüşebilsin. And I think we have to normalize their experience and try to normalize our own experience that of course we're in chaos because this huge foreign element named the coronavirus has come in and it's turned our lives upside down in a few weeks. Bu koronavirüs bizim hayatlarımıza girdi kocaman bir yabancı unsur olarak ve hayatımızı alt üst etti. I know in America, 40 million people have lost their jobs. Can you imagine? Düşünebiliyor musunuz? Amerika'da 40 milyon insan işlerinden oldu. İşini kaybetti. I don't know what the situation is in Turkey if there are many people have lost their jobs. I imagine many people have no work right now. Tahmin ediyorum Türkiye'de de birçok insan işlerini kaybettiler. Or going to work is not like it used to be. Ya da işe gitmek artık eskiden olduğu gibi bir şey değil. I'm going to just look in, should we take a few questions or would you like to wait until the end to take some questions? Birkaç soru alalım mı yoksa sonuna kadar beklemek ister misiniz soru almak için Mehmet Bey? Birkaç soru alalım Pet. Sonra devam edelim. Çok akıcı bir şekilde ve ruhumuza hitap eden bir şekilde seni dinliyoruz. Ama araya da sorular ararsak daha güzel olur diye düşünüyorum. Soru alalım. She says, we are listening to you very fluently. You're talking to our spirits, our souls.
but maybe we can take a few questions, you know. Sure. İlk soruyu ben sormak isterim. I would like to ask the first question. Bu Please. kaosta evin içindeyiz. Evin içinde de bir kaos var. Çünkü hep evin içinde değildik. Bütün aile evin içindeyiz. Ve dediğiniz o faktörlerle beraber evin içindeyiz. Buyur Gül. We are in our houses all together, including the factors you were mentioning before. The thing is that we were not at home all together at once for this long. Bu anlattığın Virginia Satir metotların hepsi evin içinde bizi rahatlatmak için bir araç. Sen bu evin içinde olmayla, kalabalık aile olarak evin içinde olmayla ilgili ilk etapta neler söylemek istersin? Konunun bütünü aslında birçok şey söyleniyor. Teşekkürler. With Virginia Satir's teachings, we always find it useful. But what can you tell us for this particular situation? Well, I think for this particular situation, the most important thing is to exercise the 5 freedoms. Bence bu durumda yapılacak en önemli şey 5 özgürlüğü egzersiz etmek, 5 özgürlüğü yapmak. Yeah, and that's what's coming up on the next slide. I can review that. Bir sonraki slaytta bunu anlatacağım. Orada daha açıklayıcı, daha derin açıklamalarda bulunabilirim. In a way, this enforced families being in their home together, not being able to access the external world as easily as before, it creates a kind of environment that actually Virginia really loved. Aslında bu ailelerin bir arada olması, dış dünyaya açılamıyor olmaları, birlikte bulunmak zorunda olmaları, Virginia'nın çok sevdiği bir ortamı oluşturuyor doğrusu. In one of the ways that Virginia worked with families was that she invited them to a month-long camp up in the mountains in the United States, in Colorado. Ailelerle çalışma biçimlerinden bir tanesi de bir aileyi Colorado'da dağ evine, dağlara davet edip orada bir ay boyunca misafir etmek. And they stayed there for 30 days. Ve bu aile o dağda 30 gün boyunca kalıyordular. And during that time, it created a very intense atmosphere. Ve bu 30 gün boyunca birlikte kaldıklarında çok yoğun bir atmosfer oluşuyordu. Where conflicts would arise and Çatışmalar çıkıyordu, surface. sorunlar yüzeye çıkıyordu. So I think what Virginia would say if she was here, that she would say to people, use this time to practice congruence, to exercise the 5 freedoms. Virginia bu dönemlerde burada olsaydı şunu söylerdi sanıyorum. Bu durumu kullanın. Bu durumu uyumluluğu pratik etmek için kullanın. 5 özgürlüğü deneyimlemek için kullanın derdi. Try to, as much as possible, focus on the 8 parts of the mandala of each person. Ailedeki her kişinin mandalasındaki 8 bölüme odaklanmalarını tavsiye ederdi. And to find out what's going on with each person in the family. How are they experiencing this? Ve ailedeki
ailedeki herkesin bu durumu nasıl deneyimlediğini, neler yaşadığını incelemek isterdi. What do they need? Neye ihtiyaçları var? What do they want? Ne istiyorlar? If you look at the 5 freedoms, they are all about taking risks on your own behalf, asking for what you want. 5 özgürlüğü incelerseniz orada risk almaktan, istediğiniz şeyi talep etmekten, bunlardan da bahsediyor. I'm going to get that slide up again. The Ayette tekrar göstereceğim. yeah, the freedom to see and hear what is here instead of what should be, what was before, or what will be in the future. Şimdi ve burada olanı duymak ve görmek özgürlüğü. Duymam gerekeni ya da görmem gerekeni değil, duyduğumu ve gördüğümü anlatmak, açıklamak. Gul, did you read them all or just the first one? Just the first one, but I cannot see what you're sharing. I cannot see your screen right now. Oh, sorry, I didn't share my screen. I'm sorry. Okay. I thought I had shared the screen. So, okay. I'm going to come out of there. Okay. So the second freedom is to say what you think and feel instead of what you should think and feel. İkincisi de düşündükleriniz ve hissettikleriniz. Bunların özgürlüğü. Düşünmeniz gereken ve hissetmeniz gereken şeyler değil. Düşündüğünüz ve hissettiğiniz. Is it shared now? Yes. Cool. Yes, Okay. that's now. Uh-huh. Okay, good. I'll just move this a bit. Yeah. The third freedom is to feel what you feel instead of what you should feel. Üçüncüsü de hissettiğini hissetmek özgürlüğü. Hissetmem gerekli değil, bunun yerine gerçekten ne hissediyorsanız onu hissetmenin özgürlüğü. And this is what I was talking about earlier, where I was saying that sometimes people feel like we shouldn't feel sad or we shouldn't feel anxious. We have everything around us that we need. And we don't. Konuşmanın başlarında bahsettiğim şey tam olarak bu aslında. Üzgün hissetmemem gerekiyor. Etrafımda olan şeylere, içinde bulunduğum niyetlere şükretmem, bunun için şükran dolu olmam gerekiyor. Üzgün hissetmemem gerekiyor. Bundan bahsediyordum. Yeah. So there aren't right or wrong feelings, but I think this is something that within our family units and the people that we're dealing with, it's trying to be supportive to each other with rules about what anyone should feel, because we each will experience this differently. Ailedeki her birim birbirine yardımcı olmak istiyor aslında. Şöyle hissetmelisin, böyle düşünmelisin diyerek. Yeah. The fourth freedom is to ask for what you want instead of always waiting for permission. Dördüncü özgürlük de istediğiniz şeyi talep etmek. Her zaman buna izin verilmesini beklememek. Sometimes we expect our loved ones to be able to read our minds and know what we want or what we need. Bazen sevdiğimiz insanların bizim ne istediğimizi bilmeleri, neye ihtiyacımız olduğunu bilmelerini isteriz. Aklımızı okumalarını isteriz. Or we think that if we ask for something, it makes us look selfish.
ya da bir talepte bulunduğumuzda bunun bizi bencil göstermesinden korkarız. And I think to give, especially to, to children, to our partners, to let them know they can ask for what they want. We may not always be able to say yes or give them what they want, but they can ask. It's good to know what they want. Fakat çocuklarımıza, eşlerimize istedikleri şeyi talep etmelerin konusunda özgürlük sunmalıyız. Her zaman onların istediğini veremeyebiliriz ya da her zaman onaylamayabiliriz, evet diyemeyebiliriz. Fakat onlar bizden talep etmekte özgür olsunlar. Yeah. And the fifth freedom is to take risks on your own behalf instead of the security of acting like you always act. Ve beşinci özgürlükte kendi adınıza risk almak. Her zaman davrandığınız o güvenli alan yerine kendi adınıza risk almak. I think in thinking about Mehmet's question, because in a family, it's similar to in our office. We have a counseling agency, and we have about 8 counselors who work together. And we're meeting every week. Okay. Mehmet'in sorusunu düşünüyordum ve bu bizim iş yeri ortamımıza çok benziyor aslında. Bizim çalıştığımız yerde 8 tane danışman var. Yes, you have 8 counselors. Yeah, we meet. We don't normally always see each other every day, and we Normalde usually meet. birbirimizi her gün görmeyiz ve you usually meet Once every month. ve normalde ayda bir kere toplanırız. Now we meet once a week. Ve şu anda haftada bir kere toplanıyoruz. And we can use a temperature reading. Ve burada mesela iklim algısını kullanabiliriz. And a family can use that too. Ve bir aile de bunu kullanabilir. To check in with each other. Birbirinden haberdar olur. To provide a safe forum for expressing what people want, what people are afraid of, to share information. Bilgiyi paylaşabilirler, ne istiyorlar, neden korkuyorlar, bunu güvenli bir ortamda paylaşabilirler iklim okuması sırasında. One of the things I just thought of was that in some families, when people are together now, more than they ever were before, some children are really happy. They see their parents so much. Bazı ailelerde şunu gözlemliyorum. Aileler her zaman olduğundan daha çok bir arada olduğu için bazı çocuklar bu durumdan çok mutlular. I know what it's like in Istanbul when the parents leave in the morning, sometimes they don't come home for 12 hours. İstanbul'da biliyorum bazen ebeveynler iş için evden çıkıyorlar ve 12 saat boyunca eve dönemiyorlar. Yeah. So the children, they feel 2 things at one time. One thing is they miss their friends that they usually see at school. But they're happy they can see their parents more. So they're weighing those 2 feelings that seem to contradict each other. Did go free? Gül is frozen, yes. I'm going to continue from here. Şu anda çocuklar iki tane şey var ellerinde. Bir tanesi İstanbul şartlarında çocuklar aileleriyle çok az zaman geçiriyordu.
Ebeveynler işten çok geç geliyorlardı. Şu anda ebeveynlerini çok daha fazla görüyorlar ama bir taraftan da arkadaşlarını çok özlüyorlar. Yeah. So, like any intense time, it is an opportunity for growth. It's Ee, an opportunity to focus on what is Her in zor front of zamanda us. olduğu gibi aslında zor zamanlar büyümek için bir fırsattır. Yes, Pat. Yeah, Bu bizim için fırsat, büyümek için bir fırsat. yeah. Are there any other questions that Ee, someone would like to ask? Başka soru var mı sormak istediğiniz? Başka birisinin sormak istediği bir soru var mı acaba? Gül, you are back. Yes. Soru var mı arkadaşlar? Maybe I can ask some questions about. I'm from Istanbul and I'm very close to Tulip. Sesi biraz açabilir misin Vefa Bey? All the voice is open, but I don't know. Maybe I can shout more. I'm very close to Tulip area in Emirgan, and next time maybe I will show you some of it. Some of the keywords I want to mention that you mentioned before is about anxiety, change, and loss, and frontline people. These are the main difference, but depends on their social level also people's behavior of this change. Some of my clients I have observed that is about some of them want to back up. It's like a nostalgia. They want to take their old life. In my opinion, can you maybe a little open about people who more dependent of other people's lives, like they want to show themselves or they make value themselves depends on the others' lives? No? Okay. She don't hear, I think. When you're very close, you can hear, but maybe you let Rukia translate the question and then she can. Well, I miss a lot of parts because I couldn't hear much either. Vefa Bey, ben de çok Okay. duyamadım. Sesiniz çok az geliyor. Okay, I just mentioned some keywords that you mentioned before. It's about anxiety, change, and loss. But my question is about people who are more dependent on others. It's like they want to show themselves outside. Some of the clients I observe that they want to take their old life, and they have some kind of nostalgia about this. Yeah. Mhm. Maybe can you open some issues related to this part? I want to ask because some people want to show their car, their way of living, they more dependent on outside life, and they feel more empty when they be alone. It's like a mirroring from others. Okay, I'm not sure I heard everything, but I think you're asking about how do you deal with clients who keep longing for their old life? Is that correct? Yes, but the old life is mostly people who are more dependent of others' eyes. It's like they want to show they want to live in outside. It's lifestyle more important for some people, and they define themselves from outside life. This reason, and they alone at home, they don't. They have more depression than the people who have more normal life. Vefa sesin çok duyulmuyor. Gül, sen duyduysan devam edebilirsin. Ben çünkü çok... Yazabilir misiniz? Ha. Acaba yazsanız As far as I understood, actually, his patients are from front lines clients, and they are having lots of difficulties. Is it right, Vefa Bey? It's part of, because I couldn't hear much of it. Frontline people, like doctors, maybe, you know, nurses, they are having difficult times. Is it about this? Probably. I couldn't hear much, actually.
Okay. Did you translate that? What the question you thought you heard? To him, but Okay. he didn't answer back. Or go? No, we haven't translated yet. Yeah. Okay, I will try to answer. Gül, devam ediyor musun? Dondun mu? Okay, I'll wait for you then to translate the question. Okay. Okay. I thought Gül is gonna continue, that's why I stopped. But Bundan Vefa sonra Bey'in çok götürebildiğin oranda sen devam edersen iyi oluyor. Sık sık kıpmalar oluyor. Senle biz devam. Tamam, problem değil. Vefa Bey'in sesini çok alamadım. Ben de duyamadığım için sorusunu yanlış aktarıyor olabilirim. Kendisi de isterse chatten yazabilir ama anladığım kadarıyla ön cephede savaşan insanların bu sürede yaşadığı zorluklar hakkında bir soru sordu. Bu sürede yaşadıkları kaygı hakkında. Şu anda Pet de buna cevap verecek. Yes, Pet, I have translated as far as I understood, I didn't get all of it. Okay. Yes, I think that the gentleman that was asking the question is concerned about his clients who are working on the front lines and are experiencing a daily, what we would, daily trauma. Herhalde anladığımız kadarıyla Vefa Bey'in sorusu hani ön safhada savaşan arkadaşlarımızın günlük yaşadığı travma hakkındaydı. The first part maybe it's about this, but mostly maybe this time you hear me. I don't know. I found some headphone for this. The problem is some people more define themselves for outside life. They feel more empty when they stay at home. It's like they want to show their cars, their lifestyle more important for themselves. Some of the clients who stay at home and they cannot use the things the capitalism give them, and they feel more empty for their life because they don't know what to do, what they left in their hand. And most of the clients also want to go job and they don't care about the virus. It's also some kind of opposite side. They don't want to spend time together with family. They don't want to spend time even with children, because when the children is small, normally some micro support from relatives in Turkey. It's like grandmother take care of children, a little blah blah. But this time they lost this too, and this make more heavy their life too. It's two different issues I want to mention, but people who need more mirroring from others, how we can help this kind of client for meaning, to give them meaning. Vefa Bey, sorunuzu arkadaşlara bir kısaca ben özetleyerek tercüme edeyim. Vefa Bey'in sorusu şu süreçte çoğunlukla evde olup ama aslında dışarıda olup daha mutlu olan, dışarıda olan hayatı tercih eden insanların yaşadığı zorluklara dair. Bu süreçte bununla nasıl baş edebilirler? Daha çok dışarıda arkadaşlarıyla vakit geçiren, dışarıda zaman geçiren insanlar şu anda evlerinde hapis olmuş vaziyetteler. Bununla nasıl baş edilebilir? Yes, Pat, I think you understood the question. I think so. I think he's asking about the clients who maybe they are having a very hard time adjusting to the new life because they depend on going out and the external connections for their own maybe identity. Kimi insanlar kendi kimlikleri olarak da daha çok dışarıda yaşam sürmeyi seven insanlar olabilirler. Dışarıda mutlu olan insanlar olabilir. Ve bu insanların bu yeniliğe adaptasyonu ile ilgili yaşadıkları zorluklara dair anladığım kadarıyla. Yes, Pat. And they may feel that they are going to make choices regarding their behavior that puts themselves or other people at risk because of the coronavirus. Tabii bu süreçte karar vermeleri gerekiyor. Yani dışarıda oldukları zaman evdeki diğer insanları belli bir riskin içine alacaklar. I think the big challenge for us in this situation, if we have clients in that situation, is to withhold our judgment. Burada bizim için aslında challenge olan, zor olan kısım kendi aslında yargılamamızı bir kenara bırakabilmemiz. Yargılamadan danışanı dinleyebilmemiz.
I would really want to work with those clients on exploring their values, their having them look at themselves, shine a light on themselves, and maybe on the different parts of themselves. Danışanın değerlerini keşfetmesine yardımcı olabiliriz. Farklı taraflarını keşfetmesini, görmesine yardımcı olabiliriz. Or the iceberg, to look at what they're thinking, you know, what their beliefs are. Buzdağı metaforuna bakabiliriz. Buzdağı metaforunda danışanımızın inançlarına bakabiliriz. One of the things that Virginia Satir was so strong in her therapy, and those of you who have taken the training will know about the 4 meta goals that she had. Virginia Satir eğitimi almış olan kişiler akıllarında olabilir. Virginia Satir'in çok güçlü olduğu noktalardan bir tanesi de 4 metagollü. Metagoller, 4 metagol. Evet. Yeah. One of the meta goals of all therapy would be to increase the choices that people have. Metagollerden bir tanesi şudur. Danışanın seçimlerini arttırmak. So if people, evet. if a Ana person hedef. thinks, Yes, go on. Meta goals, Mehmet, edit, yes. meta goals, yeah. If a client thinks that they only have one choice, it's no choice. Eğer bir tercihimiz varsa seçim yoktur. If they only have 2 choices, go in or stay in or go out, that's a Evet. dilemma. 2 tane tercihimiz varsa evde dur veyahut da dışarı git. Bu da bir ikilemdir. We want to help them create a 3rd choice, maybe a 4th or 5th choice. Biz onlara 3. ve 4. Then they have real tercihi choice. bulmalarına yardımcı olabiliriz. Yes, Pat. So I think, as usual with clients, we want them to increase their understanding of themselves. Kendilerini anlamada, kendi farkındalıklarını arttırmada onlara yardımcı olabiliriz. To make choices and to take responsibility for themselves. Seçim yapmaları ve can you repeat that part again, please? Yes, to make choices Hı-hı. and to take responsibility for those choices. Evet, seçim yapmaları ve yaptıkları seçim hakkında da sorumluluk almaları konusunda onlara yardımcı olabiliriz. And if a client is making a choice that is dangerous to themselves or dangerous to others in their family or their community, eğer danışan seçim yaptığında kendisi için veyahut da toplum için zararlı bir tercih yapıyorsa, tehlikeli bir tercih yapıyorsa, I think in Virginia Satir therapy, we want them to say, okay, that's what I'm doing and I'm taking responsibility for it. o zaman kişiden şunu isteyebiliriz. Evet, tercihin bu olabilir ama yaptığın tercih için sorumluluğu almalısın. And then to help them explore the consequences. Ve sonuçları keşfetmesi konusunda onu destekleyebiliriz. Many people look at life like it's black and white. It's either, you know, go out all the time or stay in all the time. Continue, please, yeah. But there is lots of choices between the black and white. Lots of shades of gray, as we Evet. like. Çoğu zaman tercihlerimiz siyah ya da beyaz oluyor. Ama aslında siyah beyazın arasında birçok gri'nin tonları var. I hope that answers somewhat your question. It's very challenging. Evet. Thank you. Umarım bu soruna cevap olmuştur. I'm asking,
Thank you for answering this question. I'm asking these questions because sociologically in Turkey and Canada is so much difference. It's like the rules. We follow the rules. If there is no punishment, we never follow the rules. We just follow. We just follow the rules for punishment. This reason I want to mention this difference. Türkiye ile Kanada arasında sosyolojik farklılıklar var. Türkiye'de eğer bir ceza varsa kuralları takip ediyoruz biz. I don't want to give you the impression that all Canadians follow the rules. Burada şu izlenimi vermek istemiyorum. Bütün Kanadalılar kuralları takip ediyor. Yeah, last week, Mesela geçen hafta my daughter lives in a different household, kızım farklı bir evde yaşıyor. and I was having a very sad day. I was so sad. Ve çok üzgündüm. O gün çok üzgündüm. And she came to my house to bring her cats over Benim evime kedisini getirmek için geldi. because she wanted to go camping with her boyfriend. Erkek arkadaşıyla beraber kampa gidecekti ve kedisini benim eve getirdi. And the rules right now in the Yukon are no camping. Ve şu anda Yukon'da kural şu, kamp yok. But she said, I don't care. I'm going camping off in the bush by myself with my boyfriend. I'm not Kural hurting anybody. istemiyorum, kampa gidiyorum. Erkek arkadaşımla beraber oradaki çalının arkasında kamp yapacağım. And they went and she went fishing, caught fish to eat. Balık tuttular, balık yakalayıp balık yediler. Sat around the campfire, got the sun and the fresh air. Kamp ateşinin etrafında oturdular, güneşlendiler. Yeah. But before she left, she saw that I was very sad. Ayrılırken de benim çok üzgün olduğumu gördü. And for 2 months, I didn't hug my daughter. 2 aydır kızımı kucaklamadım. That's been a huge loss to me. I missed her so much. I missed Benim her için hug. çok büyük bir kayıp bu. Çok özlüyorum onu. And when she saw how sad I was, she said, I don't care about the rules. She went like this. Put the scarf on. Ve şöyle dedi, "Bu kuralı umursamıyorum." Ağzını kapattı ve kucakladı. So we both broke the rules. Ve ikimiz beraber kuralı kırdık. Yeah. And nobody punished us. So Kimse bunu cezalandırmadı. but we notice a lot of people are breaking the rules a little bit. Some a lot. Birçok kişi kuralları kırıyor birazcık. Some a lot. And there is a lot Bazıları daha of fazla tabii ki. public shaming of those people. Kuralları çok bozan, kıran insanlar toplum aslında utandırıyor. Toplumsal bir baskı oluşuyor insanlar üzerinde. Yeah, and a lot of judgment. Ve çok da yargılama var bu kişilere karşı. Even within the same family. Ve aynı şekilde aile içerisinde de bu yaşanıyor. Aile üyeleri bir diğerini yargılıyor yaptıklarından ötürü. My other older daughter, I don't think she breaks the rules. Benim diğer kızım, daha büyük olan kızım, hiç düşünmüyorum onun kuralları kırıp bozduğunu. But she's a lawyer, Sorry? so she likes rules. Evet, o kuralları çok seviyor. She likes rules. Yeah. Yeah. My other daughter is more of a hippie. Some of you have met my other daughter. She doesn't Peki, burada benim diğer genç kızımla tanışanlarınız oldu. O biraz hippie tarzı birisidir. Kuralları delmeyi sever. You know, I think another, this reminding me of something so important, one of Virginia's beliefs. Virginia inançlarından birisini hatırlattı. Çok önemli bir Virginia inancını hatırlattı bana bunlar. Yeah, that I want to mention right now. Şu anda bundan bahsetmek istiyorum. She believed that
every one of us is doing the very best that we can at any given moment. Hepimiz her zaman elimizden gelenin en iyisini yapıyoruz. She really believed that about people. She believed it with all her heart, and so do I. Virginia kalbin derinliklerinde buna gerçekten inandı ve ben de inanıyorum buna. Even when a person is behaving very badly from a social point of view or your morality or Bizim ahlak kurallarımıza göre, sosyal bakış açımıza göre birisi çok kötü davranıyor olsa bile if they knew a better way or had the skills to do something better, they would do it. daha iyisini yapabilecek yolları bilselerdi, yetenekleri olsaydı daha iyisini yaparlardı. I really believe that. Gerçekten buna inanıyorum. And the reason I believe it so strongly is because I know it's true for me. Bunu neden bu kadar inanıyorum? Çünkü kendim için de bunun doğru olduğunu biliyorum. Benim için de geçerli bu. I'm trying my best to be a Ben good elimden human gelen en being, iyisini yapıyorum. to be a good citizen, İyi bir vatandaş To olmak be a- için elimden gelen en iyisini yapıyorum. Sorry, what was the last part? trying to be a good mother, a good friend, a good sister, İyi bir anne olmaya çalışıyorum, iyi bir kız kardeş olmaya çalışıyorum. and a good teacher, İyi bir öğretmen a olmaya good mediator. çalışıyorum. And some days I may be better than others. Bazı günler bir öncekinden daha iyi olabiliyorum. Some of your students in Turkey have seen me when I was really sick and still teaching. I didn't do a very good job that day. Benim öğrencilerim olanlar belki hatırlıyorlardı. Bazı günler, bazı zamanlar çok hasta oluyordum. O dönemlerde çok iyi eğitim yapamıyordum. But I think everyone believed that I was doing my best. Ama herkes şuna inanıyordu bence. Elimden gelenin en iyisini yaptığıma. And everyone was doing their best to help me, bringing me medicines and special foods and teas and everything. Bu dönemlerde herkes de kendi elinden gelenin en iyisini yaparak bana bakım sağlıyorlardı. İlaç getiriyorlardı, özel çaylar getiriyorlardı, özel yiyecekler getiriyorlardı. So we were all doing our best. Aslında hepimiz elimizden gelenin en iyisini yapıyoruz. And even today, we have some technological problems. Sometimes Google froze up and I froze up, and we couldn't hear the speaker clearly sometimes. Evet, şu anda teknolojiyle ilgili sıkıntılar yaşıyoruz. Gül donuyor, ben donabiliyorum, mikrofonumuz çok iyi çalışmıyor. Where everyone is doing their best. Ama herkes yine elinden gelenin en iyisini yapıyor. So this is a great freedom when we truly believe this. Eğer buna inanırsak bu gerçekten çok büyük bir özgürlük. Herkesin elinden gelenin en iyisini yaptığına inanmak. Yeah, I think Mehmet did a wonderful job and with Elif and the other staff to organize this seminar. Mehmet Bey ve Elif Hanım elinden gelenin en iyisini yaptılar böyle bir seminer organize ederek. I really appreciate the chance to connect with everybody and to think about, what would Virginia Satir do in this situation? İnsanlarla How do bağlantı her halinde teachings olmak. help us? Virginia Satir'in bu koronavirüs zamanında neler yapabileceğini konuşmak çok güzel bir fırsat oldu. What did you say? The last part, I missed it. We talked at the same time. Yeah. And when Virginia Satir died in 1988, she left a lot of money to form an institute. 1988'de Virginia Satir vefat ettiğinde enstitü için ciddi bir para bıraktı. And this is called the Virginia Satir Global Institute. Global Institute kuruldu bu parayla. Mm-hmm. And for those of you who
who can speak and understand English, you could visit that website. İngilizcesi olanlar bu website'ı ziyaret edebilirler, bakabilirler. I can't, right off the top of my head, I can't think of the website name, but Şu Mehmet anda knows it. website'ın ismini hatırlayamıyorum ama Mehmet belki hatırlıyordur. Satirglobal, Yazabiliriz. I think. Satirglobal.org. satirglobal.org. Chat'e belki yazabiliriz Mehmet Bey. Yeah. And if any of you want to go there, you can see videotapes of Virginia Satir, or you could see them on YouTube and get inspiration from her, I'm sure, further inspiration directly from her. Evet, isteyen varsa sayfasına girebilir veyahut da YouTube'a bakabilirler. Virgin Satir'in videolarını seyredebilirler. Evet, çok güzel videoları var. And also, every week, the Virginia Satir Global Network is having a community meeting like this. Her hafta Virgin Satir Global'da bu şekilde haftalık toplantılar yapılıyor. And they're getting together and sharing meditations and poetry and teachings of Virginia Satir. Haftalık bu toplantıların içerisinde meditasyonlar yapılıyor, Virgin Satir'in öğretileri tartışılıyor. And it's open to anyone in the world. We have people attending those meetings from all over the world. Dünyanın her tarafında herkese açık olan bir toplantı bu. Yeah. So are there any other, I see we've got about 10 minutes left in the, I can't believe it's already almost 2 hours, but. Neredeyse 2 saat oldu ve 10 dakikamız kaldı. Ruki bir arkadaş bir soru sormuş, chatte yazıyordu da. Tamam. There is one question from the chat and she asked about the mandala. The 8 parts of the mandala. Can you open it up, please? Yes. And I'm going to share, oh, no. Mandala hakkında bir soru sormuştu arkadaş. O mandalanın parçalarını anlatacak şimdi Pet. Okay. Okay, now. Oops. Okay, I'm trying to share my screen, but I don't think I'm sharing it. Şu anda ekranımı paylaşmaya çalışıyorum ama zannedersem paylaşamıyorum. No, we can't see your screen. You can, okay. How do I, here's a tech, okay, how do I get back on that? Okay, I'm going to escape out of that. Okay, here we go. Here. No. We still can't see. You still can't see it? No. Okay. Here's screen. Here we are. Okay. Sorry, I skipped a step there. Okay. Yeah, şu anda görebiliyorsunuz zannedersem. Evet, yes, we can see. Yes, now some of you will recognize these posters from the Baçte Institute. Baçte'den olan bir resim. Belki bazılarınız hatırlıyor bu resmi, bu posterleri. We always display these in the classroom when we're teaching to keep these in our minds. Biz eğitimdeyken hep bunu paylaşıyoruz. Normally, the mandala is presented in a circle. Sorry, can you repeat the last part, please? But these, yes, normally a mandala is presented in the form of a circle. Normalde mandalayı yuvarlak bir halka şeklinde çizeriz. So this is a very flat circle you're seeing here today. Aslında burada gördüğünüz biraz düz bir çember ama. But this represents the 8 parts of a human being.
Bu bir insanın 8 parçasını temsil eder. Virginia believed that when you're working with a client or you're even looking at yourself, trying to develop your own self-understanding, you need to look at all these 8 parts, and I will list them off. Evet. Danışanlarımızla çalışırken veyahut da kendimizi daha iyi anlamak için bu 8 parçaya bakmak gerekir. So the one part is the spiritual part. Bir tanesi bunlardan spiritual, ruhsal kısmımız. So for some people, their spirituality is very closely connected with their religion. Bazı Or insanlar with için bu spiritual kısım kişinin dinsel inançlarıyla alakalıdır, manevi inançlarıyla alakalıdır. So that connection with something that's larger than you. Sorry? It's a connection with something that's larger than you. Evet. Kendinden çok daha larger büyük than olan your- bir şeyle bağlantı kurmadır. And it could be different for every person. Ve herkes için farklı bir şey olabilir. There's the intellectual part. Sonra entelektüel parçamız. Our beautiful brains. Harika beynimiz burada. Our ability to think, analyze and understand. Sorry? Our ability to think and understand and analyze. Anlama, analiz etme becerimizi gösterir bu kısım. There's a nutritional part. We talked about that earlier. Sonra besinsel parçamız. Bunun hakkında biraz konuştuk. There's the contextual part, which is the context we're living in. Right now, the biggest context is the coronavirus pandemic. Evet, diğeri de bağlamsal parçamız. Şu anda içinde yaşadığımız durum, koronavirüs durumu. But it's also, are we in the city or are we in the village? Büyük bir şehirde miyiz? Küçük bir köyde mi yaşıyoruz? Bu da olabilir. Did we lose our job or are we still working? Bu bağlamsal dediğimiz şey aynı zamanda mesleğimizi kaybettik mi? İşimiz var mı? Are we isolated with a family or are we isolated alone? Aileyle beraber mi bu karantina sürecine girdik? İzole ettik kendimizi veyahut da tek başımıza mı izole ettik? These are all elements of the context that we are exist in. Bunlar bağlamın parçaları. İçinde bulunduğumuz bağlamın parçaları. The interactional part, this is about our relationships with other people. Bu ilişkisel parçamız diğer insanlara olan ilişkimizi gösterir. So in a family, it's so interesting because, especially in isolation, what happens to the husband and wife, their relationship? İlişki kısmı çok ilginçtir. Özellikle bu sürecin içerisinde. Karı koca ilişkileri nasıl bu süreçte mesela? Bu izole olduğumuz sürecin içerisinde. Are they closer? Do they get on each other's nerves because they're two together all the time? Birbirimizin damarına mı basıyoruz? What about the children? What about the sibling relationships? Çocuklar ne durumda? Çocukların kardeş ilişkileri ne durumda? And what about the siblings' relationship with each of the parents? Ve her bir çocuğun aileyle olan ilişkisi ne durumda? Ebeveynlerle ilişkisi ne durumda? Virginia believed we all have a sensual part, which reflects what we take in with our senses. She thought we had 6 senses. Virginia Satir duysal parçamızın var olduğunda inanır. Yani duyularımızla içeri neler aldığımız. 6 tane duysal parçadan bahseder. So what we see with our eyes, what we hear. Gözlerimize ne görüyoruz, kulaklarımıza ne duyuyoruz.
what we smell, what we taste. Ne kokluyoruz, neyin tadına bakıyoruz. Yeah, I hear that some people who get the coronavirus, they can't smell or taste. Evet, koronavirüsü bulaşan kişilerin mesela koku alamadıklarını, yiyeceklerin tadını alamadıklarını duyuyoruz. That's one of the symptoms of the coronavirus when you have Bu it. koronavirüsün semptomlarından bir tanesi. And Virginia also believed that we have a sixth sense, that we have an intuition. Intuition, what was, let me wait. We can sense something even though we cannot see it, we cannot hear it. Sezgilerimiz, diğer altıncısı da sezgilerimizdir. Yani yes, continue please. And we have the emotional part, which is this is our feelings and the feelings about our feelings. Sonrası da duygusal parçamız. Duygularımız hakkında duygularımız. And we have this feelings about feelings was a special gift, I think, that Virginia gave us, because we, when we feel angry, we can feel guilty about being angry. Duygular hakkında duygularımız Virginia Satir'in bize hediye ettiği bir şey diye düşünüyorum. Mesela öfkeli olduğumuz için you said angry? We might feel guilty about feeling angry. Okay. Öfkeli olduğumuz için suçlu hissedebiliriz. Or we might feel ashamed about feeling sad. Üzgün olduğumuz için utanabiliriz. Yeah. So those are very important to explore with your clients and to look at yourself, the second layer of feeling. Danışanlarla çalışırken duyguların ikinci katman olarak duygular hakkında duygularla çalışmak çok önemlidir. Yeah. And then there is the physical part, and this Sonra fiziksel parçamız var. Our bodies, how our bodies are feeling, if we're sick, if we're well. Bedensel olarak nasıl hissediyoruz, iyi mi hissediyoruz kendimizi, hasta mı hissediyoruz? If we have enough sleep, if we have an illness. Yeterince uyuyor muyuz, hasta mı hissediyoruz, bir hastalığımız mı var? So I think this mandala metaphor is very useful to use to check in with ourselves. Kendimizi check etmek için bu mandala aracı çok önemli diye düşünüyorum. To understand where each of us is in the family. Ve ailede her bir bireyin nerede olduğunu, mandalada nerede olduğuna bakabiliriz. Yeah. Or for our clients, to help them understand, that maybe 4 out of the 8 parts are still very strong. Danışanlarımızda da aynı şekilde onların manzalarına bakabiliriz. Belki 8'inden 4'ü çok yoğundur, çok güçlüdür. But a few areas might need work. Birkaç alanda çalışması gerekiyor belki de. I realized after being home alone for I think I was home alone for about 3 weeks before I put some music on. Evet. Zannediyoruz ki 3 haftadır evde yalnızım. Ve müzik dinlemiyorum bu süre içerisinde. I forgot to listen to music. Müzik dinlemeyi unuttum bu süreçte. 3 haftadır evde yalnızım ve müzik dinlemeyi unuttum mesela. My eyes were glued on the television set every night. Resmen gözlerin televizyona yapışmış vaziyette. Her akşam gözlerin televizyona yapışmış vaziyette. Or binge watching Netflix. Ya da oturup Netflix'ten dolu dolu bir şeyler seyrediyorum. Binge seyretme yapıyorum. Escaping. And I love music. Evet, kaçış. Yani bir kaçış. Aslında müziği çok severim. So when I remember that and to include more of the central part in my life, I feel better. Sonra müzik dinlemediğimi hatırladıktan sonra bu duyusal ihtiyacımı hayatıma kattıktan sonra kendimi daha iyi hissetmeye başladım. I'm happier. Daha mutluyum. I'm more in touch with my feelings.
Duygularımla daha fazla ilişki içerisindeyim. I have things to talk about instead of just the coronavirus. Sadece koronavirüsü düşünmekten daha iyi şeyler yapabiliyorum. So I think this is, Nurgul, I think this is why the mandala is so valuable to us as a tool and a great, wonderful, beautiful gift from Virginia. Bu sebepten mandalanın bizim için çok önemli bir araç olduğunu düşünüyorum. Virginia zaten çok güzel bir hediye bizim için. Inshallah, next time I come to Turkey, we'll do a special mandala exercise just for you. Türkiye'ye geldiğimde Nurgül senin için özel bir mandala çalışması yapacağım. How are we doing for time, Mehmet? Or do we have time for any more questions? Or Mehmet do we Bey, need to, daha fazla soru için zamanımız var mı? Ne dersiniz? Biz müsaitiz. Biz seni çok uzun dinlemeye alışkınız ve çok her dinleyişte çok faydalanıyoruz. Burada sen müsaitsen biz soru da sormak isteriz. Tartışmak da isteriz ama sana bağlıyız burada. Actually, we depend on you. We love listening to you for hours actually, and if you have time, we can ask more questions. Depends on you. okay, we can have a little more time. Biraz daha just- zamanımız olabilir, ekstra zaman verebilirim. I have a meeting at 2:00 with some clients, so I have to maybe another 10 minutes or 15 minutes. Saat 2'de danışanlarımla randevularım başlayacak. Belki bir 10 dakika zaman ayırabilirim. O zaman ben şöyle bir toparlama yapayım. Biz PET'le senede 2 kere 5 günlük eğitimler yapıyoruz ve insanın kendine sakince dokunduğu bazı metotlarla, Virginia Satir metotlarıyla kendini anladığı bir çalışma bu. Şimdi bu zamanımız çok kısıtlı olduğu için genel bir anlatım oldu ve eğitime katılan arkadaşların bir kısmı Virginia Satir ekolü çok fazla belki bilmiyorlar, teorik olarak biliyorlar. Biz kabaca bazı şeylere girebildik. O bağlamda biz belki PET'te müsait olursa yine spesifik olarak birkaç tek konu veya birkaç konuyla görüşmek isteriz PET'le. Bunu organize etmeye çalışırız PET'te müsait olursa. Burada arkadaşlar çok metodu var Virginia Satir'in ve biz bunlardan çok faydalanıyoruz. İnsanı anlamak, kendini anlamak adına ve birçok ekolün ayrı ayrı işlediği şeyi Virginia Satir oluşturduğu ekol zamanında çalışıyor, bedene de çalışıyor, nefese de çalışıyor, duygulara da çalışıyor, duyguların altındaki duygulara da çalışıyor. Virginia Satir felsefesi de çok değerli ve önemli. Burada kısmen ses kalitesi, kesilmeler dolayısıyla bazı şeyler anlaşılmakta zorluk çekebilir. Benim tavsiyem kaynaklara bakmanız ve biz PET'i müsait olursa tekrar çağırmamız. Çok güzel bir deklarasyonu vardır Virginia Satir'in. Bunu da bildireyim ve sorularınız varsa sorularla PET'e şey yapalım. Bu çalışmalarda ilk bir sıcaklık okumayla başlarız. Sıcaklık okuma çok değerlidir. İnsanı birbirine yakınlaştırır. Fakat burada grup kalabalık olduğundan bunu yapmaya çalışsak 2 saatte anca biter. Fakat insanın kendi iç dünyasına bakabildiği metotlar var. Mesela kişisel buzul metaforuyla harikulade bir çalışma. Aile haritalandırması, harikulade, aileyi yeniden yapılandırma, harikulade bir çalışma. İşte mandala keza öyle harikulade çalışma. 5 özgürlük diye ifade edildi. 5 özgürlük gerçekten insanın ve evli çiftlerin birbirine söylemesi gereken özgürlükler. O bağlamda ben bunları söylüyorum ve biz PET'le beraber bizim kültüre de uygun bir kitap yazdık. Virginia Satir ekolü Derine Dalmak isminde. Şimdi bu revize ediliyor. Tekrar basılacak. Yakın zamanda çıkar. Bu kitapta uygulamalar var, metotlar var. Bundan da faydalanabilirsiniz. Türkçe kaynaklarımız artık çok. Onlardan da faydalanabilirsiniz. Son olarak
böyle toparlayıcı bir konuşmadan sonra Pete ben şimdi teşekkür edeyim ve sizin sorularınızı alalım ve toparlamaya çalışalım. Pete'den rica ederiz. Bu başlıkların içinden belki bir tanesini seçerek burada daha çok uygulamaya, grup halinde uygulamaya çalışacağımız bir çalışma olur mu diye bir ricada bulunuruz. Biraz uzun oldu. Kısaca nasıl tercüme edersin? Sonrasında da tercüme edebiliriz ana hatlarıyla. Soruya geçeriz sonra olmazsa. Arkadaşları bilgilendirmiş oldum. Mehmet has summarized what you have said until now shortly. He tried to summarize it shortly, and there are so many questions about the actually techniques Virgin Satir uses, and people are not very clear about these techniques. And Mehmet said maybe we can arrange another meeting with you together if you accept, if you want, and we can talk about couple of techniques in details. Yeah. Yes. I have been wondering if the travel prohibitions extend a long time, how we might continue the training online. Bu yolculukla ilgili kısıtlamalar ne kadar sürecek bilmiyorum. Bundan sonraki eğitimlerimize de nasıl devam edeceğiz açıkçası pek bilmiyorum ama nasıl bir formül bulacağız? Evet, bir formül bulacağız ama yani yola devam. Yes, we are going to figure out a formula. We're going to find a way to continue our trainings. Yes, for sure. Yeah. And in the meantime, I think it's a wonderful idea to connect, by Zoom and talk about one or two specific techniques at a time when we can go into more detail. Bu süreç içerisinde ama Zoom içerisinde bağlantıda kalmak harika bir durum. Belki ileride Virgin Satir tekniklerini detaylı olarak konuştuğumuz başka bir Zoom toplantısı yapabiliriz. We have some videotape of different demonstrations and exercises we've done in previous trainings in Istanbul that we can also use. İstanbul'da daha önce yaptığımız çalışmalarımızın video kayıtları var. Belki bu video kayıtlarını da burada paylaşarak eğitim yapabiliriz. I need to develop my video editing skills. Ama bu süre içerisinde video edit yapma yeteneklerimi gözden geçirmem gerekiyor, iyileştirmem gerekiyor. Bazı videolarda özel videolar, onlara dikkat ederek yes. Olabilir tabii. There are very private videos as well. Trying to be careful with these private videos. Yes, we can provide such training maybe. Yes, of course. Evet, tabii ki. Yeah. Tell me, how is it for you in Turkey? Bana biraz bahseder What are the rules in Turkey? Sizin için nasıl geçiyor bu süreç? Kurallar nelerdir bu sürecin içerisinde? Kanada'da geçen kuralları anlattığı kuralların aslında biz burada uyguladığımız kurallar çok farklı bir şey yok. Sosyal izolasyon, karantina, zorunda kalmadıkça dışarı çıkmama, hassasiyet gösterme, hem kendimize maskeyi mutlaka kullanma. Ben mesela biz ofisimizi, kurumumuzu 2 tane şubesini kapattık ve online, her şeyimizi online devam ediyoruz. Haftanın bir günü çalışma ortamına gidiyorum ve birkaç danışan zorunluluğum dışında tekrar eve geri geliyorum. Birçok arkadaşımızın zorunda kalmadıkça bu sosyal izolasyonu ve karantina kurallarına uyduğu bir noktadayız. Rukiye çevirsene. Aynı anda çevrilmiyor, ses evet, karışıyor. Tamam. Yes, actually, it's very similar. Like in Canada, we have social isolation rules, and we have to wear masks when we are going out. And our practices are closed down since March. And Mehmet goes to the office just a couple of times a week if he has to go. And other than that, he spends most of his time at home. And it's very similar, like in Canada.
What about the daycares? Are your daycares open for essential workers? Şu anda çocuk bakım evleri ne durumda? Mesela çalışmak zorunda olan ebeveynlerin çocukları ne durumda? Nerede kalıyorlar? Bir bilginiz var mı bu konuda? Genel olarak hepinize soruyor. Bir Haziran'da açılacak çocuklar ve bakım evleri, kreşler. Ama bunun dışında ebeveynlerle birlikte yaşıyor çocuklar. Genelde ne yazık ki çalışanlar. Evet, Ramazan'dan sonra açılacak mı dediniz? Evet, 1 Haziran'la birlikte Evet. belli bir sayıya dikkat edilerek özel kurumlar okul öncesi olarak özel kreşler, bakım evleri açılacak. Evet. Evet. Now they are closed down, but by 1st of June they are going to be open up again. And families are actually looking after their own kids during this process, during this time. So many people are experiencing unemployment. They have lost their jobs. Sizde de birçok kişi Is that true? işini kaybetti mi Türkiye'de de? Sizde durum böyle mi? Yes, it is the case in Turkey as well. Yeah. And how is the leadership and your government supporting people? Are the citizens happy with the government's support? Bu süreçte hükümetinizin desteği hakkında ne düşünüyorsunuz? Hükümet halkını yeterince destekliyor mu sizce? Government ask help from the people. Government? Government ask some money from the people to support the government. Hükümet halktan para istedi aslında bu süreçte. Sağlık politikaları açısından iyi götürdüklerini düşünüyorum hükümetin ve çok katı bir sosyal izolasyon da olmadı. Halk da duyarlı hale geldi ve televizyondan her akşam Sağlık Bakanı yaşananları anlattığı bir istatistik veriyor. O açıdan hastaneler çok yeterli durumda oldu. Yani korktuğumuz kadar bir durum olmadı hastanelerin verdiği hizmet açısından. Fakat tabii ki ekonomik açıdan bir kaygı var. Hem idari government açısından hem de vatandaşlar açısından bir kaygı var. Kısmi işte ben de bir işverenler olarak da devletin sigorta ve belli bir maaşa kadar ödeme getirdi, kolaylığı getirdi. Yani tabii ki tam istenilen bağlamda bir destek olunması zor Türkiye süreçlerinde ama bunları destek olarak biz gördük. Farklı düşünceler olabiliyor, daha çok olabilir, şöyle yapılabilir, böyle yapılabilir. Sanıyorum dünyanın dört bir yanında olumlu taraflarıyla olumsuz taraflarını tartıştığımız, konuştuğumuz bir durum oluyor. Biraz uzun. Health Minister is doing good job, I think, and every night Health Minister is being on TV and giving the statistics and then giving a short report about the day and about the laws and about the cases. And we have lots of hospitals in Turkey. That's why actually they are dealing well with the situation. But economically, the situation is a bit difficult. They are providing some supports, but there are areas they are lost. They are not being supported enough, actually. But there are in certain areas they are dealing well, but in certain areas they are having difficulties as well. They are doing their best too. Bence onlar da elinden gelen en iyisini yapıyor bu sürecin içerisinde. Bir arkadaşımızın sorusu vardı altta Rukiye. Tamam, elinden gelen en iyisini yaptığında sıkılan arkadaşlar diye sıkılan kişiler için bu arkadaşımız nasıl bir şey yazmıştı? Şimdi tam yapamadım ama. Şimdi şöyle yukarı doğru gidiyorum hocam soruyu bulmak için tam olarak. Elinden gelenin en iyisini yapma ile ilgili.
elimizden gelenin en iyisini yaparken üzerimizde hissettiğimiz baskı hakkında düşünceleri nelerdir? Bununla nasıl baş edebiliriz? Bu sorum hocam. Evet, evet. Evet. There is a question that's from the participants, and this Betül asked about when we do our best, and then while actually we are doing our best, we feel pressure, and how we can deal with this pressure. I think the way we deal with pressure is by we accept ourselves when Baskıyla we baş are ederken, exercising our baskıyla baş ederken öncelikle olarak kendimizi kabul etmemiz ve daha önce bahsettiğimiz 5 özgürlüklerimizin farkına varmamız. the pressure is real. Baskı gerçek. There is a lot of pressure on all of us. Hepimizin üzerinde inanılmaz bir baskı var. For some people it's financial pressure, for some people it's emotional pressure, Kiminizin üzerinde ciddi bir finansal bir baskı var, ekonomik bir baskı var veyahut da duygusal bir baskı var. if there are difficulties in family relationships, they will be exaggerated when people are in close quarters. Çok yakın olduğumuz zamanlarda aile içinde sıkıntılı bir süreç yaşıyorsak bunları çok abartabiliriz. Each person will experience the pressure differently, and if we accept, Pat, we can't hear you. oh, I'm sorry. Your If we sound is lost. the sound, okay, that's it. The top volume for me. Okay. We couldn't hear you at all, but it's fine now. I think that it's about accepting ourselves that and believing that we are doing our best. Bence kendimizi kabul etmeliyiz ve elimizden gelenin en iyisini yaptığımıza inanmalıyız. And that is looking at our whole iceberg Ve tüm buzdağımıza bakmalıyız. and each part, Her bir parçası. each part. And if we look in the part and we think, oh, I'm not doing my best. I could do something different. Ve elimizden gelen en iyisini yaptığını düşündüğümüzde bütün buzdağımıza bakmalıyız ve her bir katmanına bakarken de bir kısımda çok iyi yapmadığımızı düşünüyorsak evet burada daha iyi yapabilirim diyebiliriz. Then we can choose something different, or we can keep doing what we're doing. Elimizden gelen en iyisini yapmadığımızı düşünüyorsak o katmana baktığımızda farklı bir şey deneyebiliriz veyahut da tercih ediyorsak yaptığımız her neyse ona devam edebiliriz. You know, when I noticed I was gaining weight, I was getting fatter. Mesela ben fark ettim ki kilo alıyorum. Her geçen gün kilo almaya başladım. And I tried yoga. Şu anda yoga yapıyorum mesela. And then I remembered I have an app on my phone. I can count the calories I'm eating. Sonra şey hatırladım. Telefonumda bir app vardı. Yediğim kalorileri sayıyordum. Onu kullanmaya karar verdim. So I started using that app on my phone and being honest with myself and entering everything I'm eating. Well, no wonder I was getting fat. Sonra app'i kullanmaya başladım. Yediğim bütün I was kalorileri eating a lot. yemeye başladım. Ve sonra dedim ki tabii ki kilo alırım yani bu kadar kalori aldıktan sonra. Because I'm home, I'm close to the fridge. Evdeyim, buzdolabına çok yakınım. I'm baking nice bread, Çok güzel ekmekler yapıyorum. cakes, Kekler yapıyorum. pies, cookies. Evet, kurabiyeler yapıyorum, kekler But I yapıyorum. started counting them and being Kendimle dürüst olarak onları about how saymadım. much Benim I was kalorileri eating, saymaya and I başladım dürüst olarak. started slow. Ve kilo alışımı yavaşlattım. It's my choice. I can eat more and feel guilty, or I can eat less and feel better about myself. Bu benim seçimim. Daha fazla yiyebilirim ve arkasından suçluluk hissedebilirim. Bu da bir seçim. Veyahut da daha az yiyebilirim ve arkasına daha iyi hissedebilirim.
Bu da bir seçim. And as I make those positive choices for myself, my self-esteem gets higher. Ve kendim için pozitif seçimler oluşturduğumda özgüvenim artıyor. But I don't want to blame myself for how much I ate last week. Ama geçen hafta ne kadar çok yediğim hakkında kendimi suçlamıyorum. And if I eat a nice piece of bread and butter with beautiful that I bake myself, I'm not going to beat myself up or judge myself for that. Yani pita ekmekleri var böyle bizim bazlamalar gibi. O bazlamalardan tereyağı sürüp üstüne sıcakken yediğim zaman arkasından kendimi dövmüyorum, kendimi suçlu hissetmiyorum. It comes back to the four things. And that we should Tekrar finish 4 şeye geldik. the four things. Take responsibility, Sorumluluk almak, have choices, seçimlerin olması, have higher self-esteem. Yüksek özgüven. And what's the fourth one? Okay, dördüncü neydi? More congruent, be congruent. And more congruence. Yeah. More honesty with myself. Ve Exactly. kendimize dürüst olmalı, uyumlu olmak. Uyumlu olmak. Evet. The most important things. Bunlar 4 çok önemli şeyler. And I'm going to look forward to coming back to Turkey and eating delicious Turkish bread, kaymak, olives, Umarım Türkiye'ye tekrar gelirim ve o çok lezzetli yiyeceklerden yerim, o lezzetli ekmeklerden, kaymaklardan, ballardan. and I won't feel guilty. Ve arkasından suçlu hissetmeyeceğim. İnşallah. İnşallah. So I want to say goodbye to everybody. I'm going to have to go because I have a meeting in 5 Hepinize minutes. iyi akşamlar demek istiyorum. Seansa geçeceğim. Teşekkürler for joining us today, everybody. Katıldığınız için hepinize teşekkür ediyorum. It's lovely to see all of you and some new Hepinizi faces, görmek çok hoştu. some familiar faces, and inshallah, Mehmet and I will organize another meeting before too long. Tanıdık yüzleri görmek ve yenilerini görmek güzeldi. Mehmet Bey ile başka bir toplantı inşallah ayarlayacağız. I love you, Pat. I love you all. Yeah. Aynen. Bye bye. Hoşça kalın. Teşekkürler. Bye bye Pat. Yeah. Rukiye teşekkür ederiz çeviri için. ederim. Çok güzeldi. Evet, Rukiye çok sağ ol, teşekkürler Gül, teşekkür ederiz. So, Bitirmeden yeni girmiş arkadaşlar için kesintiler dolayısıyla bu 5 özgürlük tam anlaşılmamış olabilir. Onu tekrar ederek bu eğitimimizi bitirelim arkadaşlar. Virginia Satir'in birinci özgürlük diye ifade ettiği şey şiir şeklinde bir şey. Bunu mutlaka internetten falan da indirin. Ne olması gerektiği, ne olduğu, ne olacağı dışında burada olanı görme ve duyma özgürlüğü. Ne söylemesi gerektiğinden ziyade kişinin duygularını ve düşüncelerini söyleme özgürlüğü. Ne hissetmesi gerektiğinden ziyade kişinin duygularını hissetme özgürlüğü. Sürekli izin verilmesini beklemekten ziyade kişinin ne istediğini talep etme, yani kişinin talep etme ve söyleme özgürlüğü. 5. olarak sadece güvende olmayı ve gemiyi batırmamayı seçmek yerine kişinin kendi adına risk alabilme özgürlüğü. Her zaman değil. Sadece güvende olmayı ve gemiyi batırmamayı seçmek yerine kişinin kendi adına risk alabilme özgürlüğü. Hepinize çok teşekkür ediyorum katıldığınız için. Birçok değerli arkadaşım ve yeni arkadaşlarım var burada. İnşallah biz PET'le tekrar bir araya geliriz. Onun öncesinde de belki kendi içimizde de bir PET'e hazırlık babında bazı terminoloji ve kavramları konuşup ondan sonra PET'le de bir çalışmaya gidebiliriz ya da direkt gidebiliriz.
Bunu zaman içerisinde organize edip size dönüş yapacağız. Teşekkür ediyorum hepinizin katılımı için. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere. Biz Saygılar teşekkür diliyorum. ederiz Mehmet Hocam. Yeni, Emeğinize sağlık. Eyvallah Nurgül Hanım. Yeni eğitimlere bekliyoruz. Handan Nita inşallah 2 Haziran'da aramızda olacak. Ondan sonra da birçok değerli arkadaşımız, hocamız bu eğitimlere devam edecekler. Saygılar ve sevgiler sunuyorum. İyi akşamlar diliyorum. Akşamlar. Teşekkürler Mehmet Hocam.